Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere papatyalı 2 şiş dikiş düz patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde ana renk olarak yeşil kullandım. Papatyalarım için de sarı ve beyaz kullandım. Sarı ve beyaz ipimiz çok az gidiyor ve iplerimin hepsi piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden. İplerimi hemen şöyle bir kenara kaldırıyorum. Ben patiğimi böyle kısa 2 şiş ile yaptım hanımlar. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi göstereyim sizlere. İşte modelim bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yapmış olduğum patiğim. Patiğimin hiçbir yerinde dikiş yok hanımlar. Tamamen baştan sona dikişsiz, 5 şiş görünümlü, çok güzel, çok şık bir model. Dikiş olmadığı için ayakta da çok rahat oluyor. Malum dikiş olduğu zaman dikiş yerleri böyle ayağı rahatsız edebiliyor. Bu nedenle bakın patiğimin tabanını tekrar göstereyim. Hiçbir şekilde hanımlar dikişimiz yok. Çok güzel, çok hoş bir patik oldu. Bu model benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Bu papatya bölümlerinde hanımlar dolama gibi görünse de dolama işlemi uygulamadım. Farklı bir yöntemle yaptım. Şimdi birlikte başlayalım patiğimize. Burun kısmından başlıyorum hanımlar ben patiğime. Bu şekilde 10 ilmek atacağım. 10 ilmek ile patiğime başlıyorum. Şu birinci ilmeğim, şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 adet ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. Patiğimizde de ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu an arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi arka yüzde tamamen ters olarak örüyorum. Bu ucunda kalan bir miktar ipimiz kaldı. Bu ipimiz bekleyebilir hanımlar. Patiğimizin tabanını yaparken bu ipi yeniden kullanacağız. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyim. Ön yüzde hanımlar artırmalarımıza başlayacağız. Artırmalarımızı ön yüzde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ön yüzde düz örgü uygulamasıyla devam ediyorum. Hemen ardından ipimi şöyle parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek atıyorum. İlk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol taraftan da artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da ipimi parmağıma dolayarak bu şekilde artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şişimde şu anda 12 ilmeğim oldu. Şimdi arka yüzdeyiz. Artırma işlemini arka yüzde yapmayacağız hanımlar. İlmeklerimizin tamamını patiğimizin arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri döndük, ön yüzdeyiz. Artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ipimi parmağıma dolayıp buraya şöyle bir adet ilmeğimi atıyorum. Ardından son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Tekrar buraya da artırmamı yapıyorum yeniden. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi de şişimde 14 adet ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Evet. Arka yüzde tamamladık. Geldik ön yüze. Bu aşamada artırdığımız ilmekle birlikte 16 ilmeğimiz olacak ve papatyalarımıza da bu aşamada başlayacağız. Bunun için hanımlar beyaz ipimden şöyle bir miktar keseceğim. Bu şekilde bir miktar bir ayırayım. Çok da ilk patiği yaparken ölçerek yapmamıştım hanımlar. Bu şekilde bir metre falan yoktur. 70-80 santim kadar ip bu şekilde kesiyorum. Papatyalarımı yapabilmek için. Öncelikle yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapmayı unutmuyorum. Bakın artırma yaptığım ilmekle birlikte kenarda 3 ilmeğim oldu. Sayarak gidiyorum. 4, 5, 6, 7. Kenarda toplam 7 ilmeğimi yeşil ipimle ördükten sonra papatyamı yapacağım. Öncelikle beyaz ipimi alıyorum. Şu şekilde yapıyoruz. Önde 2 ilmeğim. Bakın 2 ilmek var. Bu ilmeğin aradan bakın birinci ilmeğimin hemen yanından aradan girerek hanımlar
Buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum beyaz ipim ile. Ardından bu çıkarttığım beyaz ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Sonra hemen önündeki yeşil ilmeğim vardı. Yeşil ilmeğimi bu beyaz ilmeğin içinden geçiriyorum. Yapacağımız işlem bu. Sonra bu ilmeği tekrar örmüyoruz hanımlar. Hemen yanına bir ilmek yeşil örüyorum. Tekrardan beyazımı aldım. Bakın öndeki iki ilmeğimin arasından şişimi çıkartıyorum. Beyaz ipim ile buradan bir ilmek aldım. Buradan aldığım ilmeğimi beyaz ipim ile düz örüyorum. Ve hemen önündeki yeşil ilmeğim var. Yeşil ilmeğimi bu beyaz ilmeğimin içinden geçirip beyaz ilmeğimi arkada bırakıyorum. Beyaz ipimi bıraktım hanımlar. Papatyamızın ilk sırası bu şekilde yapılıyordu. Devamında son iki ilmeğim kalana kadar ördüm. Ardından buraya hemen artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi bu şekilde düz olarak örüyorum. Papatyamızın ilk sırasını yaptık hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine artırma işlemi yok. Papatyayı hanımlar sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Bakın papatya yaptığım ilmeğim bu ilmeğimin yönü düzgün gelmediği için düzelterek örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Hepsini ters olarak örüyoruz arka yüzde. Şu artırma yaptığım ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Arka yüzde sıramı tamamladım. Şimdi geldik ön yüze. Bu papatyamız için de hanımlar şöyle minik bir miktar sarı ipimden de keseceğim. Şöyle bu sıramızda sarımızda kullanacağız. Papatyamızın ortasını yapacağız. Bu aşamada tekrar artırmalarıma devam edeceğim. Bakın kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum hanımlar. Ardından sayarak gidelim. Artırdığım ilmekle birlikte 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7. Yine kenardan 7 adet ilmeğimi ördüm. Yani bir önceki sırada bakın papatyam için yaptığım tomurcuklu ilmeğin bir önündeki ilmeğe kadar ördüm. Bu aşamada bu beyaz ipimi tekrar alıyorum. Bakın şu öndeki iki ilmeğin arasından şişimi çıkartıp buradan beyaz ipimle şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Beyaz ipimizi arkadan kontrolle getirelim hanımlar. Papatyalarımız gergin durmasın. Bu beyaz ilmeğimi örüyorum. Ardından bu beyaz arkadanki yeşil ilmeğimi beyaz ilmeğimin içinden geçirdim. Beyazımı arkada bırakıyorum. Hemen yanına bir ilmek yeşil ördüm. Tam bu ortaya hanımlar bu defa sarımı ekleyeceğim. Şöyle sarı ipimi alıyorum. Yine bakın şişimi öndeki iki ilmeğin arasından geçirdim. Sarı ipim ile buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Ve buradan aldığım sarı ilmeğimi yine sarı ipimle örüyorum. Sonra bu arkadaki yeşil ilmeğim hanımlar sarı ilmeğin içinden şöyle geçiriyorum. Papatyamızın orta kısmını da bu şekilde yaptık. Hemen yanına bir ilmek daha yeşilimi örüyorum. Buraya bir tane daha beyaz tomurcuk yapacağım. Hemen şöyle beyaz ipimi alıyorum. Öndeki iki ilmeğimin arasından girerek buraya bir tane daha beyaz tomurcuğumu yapıyorum. Böyle tomurcuklu ilmeklerle papatya desenimizi kuruyoruz bu şekilde. Tekrar yeşil ipimi alıyorum hanımlar. İlmeklerimi artık yeşil ipimle öreceğim. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Artırmamı yapmayı unutmuyorum. Kalan iki ilmeğimi de yine düz örüyorum. Şişimizde bu aşamada 18 ilmeğimiz oldu. Hanımlar toplamda 28 ilmeğimiz olana kadar bu artırma işlemine devam edeceğiz. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine artırma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Hepsi bakın papatya tomurcuğu yaptığımız ilmeklerimiz falan hepsi ters örülüyor arka yüzde. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Bakın papatyamız da yavaş yavaş oluşmaya başladı gördüğünüz gibi. Artırmalara devam edeceğiz ve papatyamızın da son sırasını yapacağız burada. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen ardından buraya bir adet ilmek atıyorum. Şimdi sayarak gidelim dilerseniz. Kenarda 3 ilmeğim oldu. Dördüncü ilmeğimi ördüm. 5, 6, 7, 8 ve 9. Kenardan 9 adet ilmeğimi örüyorum bu sıramızda. Tekrar öndeki iki ilmeğin arasından şişim ile girdim. Beyaz ipimi alıyorum hanımlar. Buradan beyaz ipim ile bir adet ilmek çıkartıyorum ve bu ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. Sonra hemen önündeki yeşil ilmeği beyaz ilmeğin içinden geçirip beyaz ilmeğimi arka tarafta bırakıyorum. Yanına bir ilmek yeşilim ile düz ördüm.
Şimdi tekrardan bu tomurcuk işlemini yapacağız. Öndeki 2 ilmeğin arasından giriyorum. Beyaz ipimle bir ilmek çıkarttım. Buradan çıkarttığım ilmeği beyaz ipimle örüyorum ve bu arkadaki yeşil ilmeği beyaz ilmeğin içinden geçirip şöyle üst tarafta bırakıyorum. Ardından tekrar yeşil ipimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum hanımlar. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi 20 adet ilmeğimiz oldu şişimizde. Arka yüzdeyiz hanımlar. Bakın ilk papatyamızı bitirdik. Papatyamızdan sonra yine arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğim. Arka yüzde şu tomurcuk yaptığımız ilmeklerin yönü düzgün düşmediği için düzelterek örüyorum hanımlar. Sizin ilmeğinizin yönü düzgün düşüyorsa düzeltmenize de gerek yok. Artırdığım ilmeğimi de ters ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de yine ters örüyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz üzere ilk papatyamızı bitirdik. Hanımlar, ilk papatyamızı bitirdik. İkinci papatyalara başlayacağız ama papatyalar arasında 2'şer sıra var. Şimdi ilmeklerimin tamamını ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra öreceğim. Sonra ikinci papatyalarımızı yapacağız. Şimdi ön yüzdeyim. Bakın ilk 2 ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Ön yüzde ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen bu tarafa da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi de arka yüzdeyim. Arka yüzde de hanımlar ilmeklerimin tamamını ters öreceğim. Her papatya aralarında böyle 2'şer sıra örüyoruz hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Sonra bir diğer papatya modeline başlıyoruz. Yine kalan 2 ilmeğimi de ters ördüm. Baktığımızda da hanımlar, bakın modelimizi, şeklimizi şöyle görelim. Şimdi ikinci papatyalara başlayacağız. Bunun için de yeniden bir tane beyaz ip keseceğim. Evet hanımlar, ben 2 tane şöyle bir ip kesmiştim. Ekstra ikili papatya yapacağız çünkü ikinci papatyamız için hemen iplerimi de şöyle hazırladım. Şimdi artırmalara yine devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen buraya artırmamı yapıyorum hanımlar. Kenarda artırdığım ilmekle birlikte 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7. Kenardan 7 adet ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın hanımlar, ikinci papatyamız böyle ikili olacak şekilde yapılacak. Öncelikle ikinci papatyam için böyle ikinci beyaz ipimi ekliyorum. Yine öndeki 2 ilmeğimin arasından bu şekilde girip beyaz ipimle bir adet ilmek çıkarttım. Sonra bu ilmeğimi yine beyaz ipimle örüyorum. Ve yeşil ilmeğimi beyaz ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde ilk pıtırcığımızı yaptık. Tomurcuk, pıtırcık, artık ne derseniz. Hemen ortasına bir tane yeşil örüyorum. Tekrar öndeki 2 ilmeğimin aradan girip yine beyaz ipimle bir ilmek çıkartıyorum. Buradan aldığım bu beyaz ilmeğimi bu şekilde örüyorum hanımlar. Ve hemen önündeki yeşil ilmeği beyazın içinden geçiriyorum. Bakın buraya ilk papatya modelimizi yaptık. Şimdi papatya arasında hanımlar 5 ilmeğimiz var. 5 tane yeşilimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördükten sonra hemen buraya ikinci papatyamı yapacağım. İkinci papatyamı yapmak için de alttaki kullandığım beyaz ipimi şöyle alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimin arasından girerek bir ilmek çıkarttım. Buradan çıkarttığım ilmeğimi örüyorum. Ve hemen önündeki yeşil ilmeğimi beyazın içinden geçirerek bu şekilde tomurcuğumu yapıyorum. Yanına bir tane yeşil örüyorum ve hemen aradan girerek tekrar ikinci tomurcuğumu yapıyorum. Bu şekilde. Ve öndeki yeşil ilmeği beyazın içinden şöyle geçiriyorum. İkinci papatyamızın da ilk sırasını böylece yaptık. Tekrar yeşil ipimi aldım hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum ve hemen burada da bu şekilde artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde ikinci papatyamızın ilk sırasını yaptık. Tekrar arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz hanımlar.
Bakın papatya yaptığımız ilmekler hepsi ters olarak örülüyor. İkili ikinci papatyamızın ilk sırasını ön yüzde yaptık. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu şekilde. Artırdığım ilmeğimi de yine ters örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de ters olarak örüp arka yüzde sıramı tamamlıyorum. Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Tekrar artırmaya devam edeceğiz. Öncesinde sayalım kaç ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ilmeğimiz olmuş. 28 olana kadar artırmaya devam edeceğiz. Tekrardan kenar ilmeğimi alıyorum. İkinciyi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum hanımlar. Artırdığım ilmekle birlikte 3 ilmeğim oldu. 4. ilmeğimi ördüm. 5, 6, 7. 7 tane yeşil ilmeğimi ördükten sonra papatyamın ikinci sırasını yapacağım. Hemen şu alttan beyaz ipimi alıyorum. Tekrar tomurcuğumu yapıyorum hanımlar buraya. Tomurcuk yapılışı da anlaşıldı diye umuyorum. Bakın yeşil ilmeğimi beyazın içinden geçirdim. Ardından hemen yanına bir ilmek yeşil örüyorum. Tam bu ortaya sarı ekleyeceğim. Bunun için de şöyle minik bir sarı ip kesmiştim. Hemen sarı ipimle buraya bir adet tomurcuk yapıyorum hanımlar. Tam ortaya. Sarı ilmeğimi sarı ipimle örüyorum ve hemen bu sarı ilmeğimi şu arkadaki yeşil ilmeği sarının içinden geçiriyorum. Sarı ilmeğimi arkada bıraktım. Hemen yanına bir ilmek buraya yeşil öreceğim. Ve bir tane daha beyaz yapacağım. Şöyle öndeki 2 ilmeğin aradan girerek beyaz ile tomurcuğumu yapıyorum. Renkli iplerimizi sadece tomurcuk yapımında kullanıyoruz. Tekrar yeşilimi aldım. Bu defa papatya arasında 3 ilmeğim var. 3 ilmek yeşilimi ördüm. Şimdi ikinci papatyamı yapacağım. Yine bu beyaz ipimi alıyorum. İkinci papatyamın tomurcuklarını da bu şekilde yapıyorum hanımlar. Bakın yeşilimi beyazın içinden geçirdim. Yanına bir ilmek yeşil örüyorum. Tam bu ortaya bir tane sarı yapacağım. Şu alttaki sarı ipimi alıyorum hanımlar. İlk papatyayı yaptığım sarı ipimi. Sarı ipimle buraya da tomurcuğumu yapıyorum. Sarı yeşil ilmeğimi sarının içinden geçirdim. Yanına bir tane yeşil örüyorum. Ve buraya bir tane daha beyaz ile tomurcuğumu yapıyorum. Bu şekilde. Ardından ilmeklerimin tamamını yeşil ile öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yapmayı unutmuyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Hanımlar böylece şişimizde 26 adet ilmeğimiz oldu. Şimdi arka yüze geçtik. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını yine ters olarak öreceğiz. Bu şekilde hepsini patiğimizin arka yüzünde ters örüyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Papatya işlemini de anladığınız üzere sadece ön yüzde kuruyoruz. Ön yüzde 3 sırada papatya işlemi bitiyor. Şu an arka yüzde olduğum için ilmeklerimin tamamını ters olarak yeşil ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edeceğim hanımlar. Ön yüzde de son kez artırmalarımızı yapacağız. Böylece şişimizde 28 adet ilmeğimiz olacak. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine hanımlar bu aşamada kenar ilmeğimi alıyorum. Ön yüzdeyiz. İkinci ilmeğimi ördüm. Son kez hemen bu sağ taraftan artırmamı yapıyorum. Bakın kenarda 3 ilmeğim oldu. Sayarak gidelim. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Kenardan 9 adet ilmeğimi ördüm. Papatyamın son sırasını yapacağım şimdi. Hemen buradan beyaz ipimi alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimin aradan girerek buraya bir tane beyaz tomurcuk yapıyorum. Hemen yanında bir tane yeşilim var. Bir yeşilimi ördüm. Tekrardan bir ilmek daha beyaz ile tomurcuğumu yapıyorum. İlk papatyamızı hanımlar böylece tamamladık. Tekrar yeşil ipimi alıyorum. Bu defa papatya arasında 5 ilmek yeşilim var. 5 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde şu 5. yeşilim. İkinci papatyamı yapıyorum. Hemen buradaki beyaz ipimi alıyorum. Beyazım ile tomurcuğumu yapıyorum hanımlar. Bu şekilde yeşilimi beyazın içinden geçirdim. Yanına bir ilmek yeşil örüyorum. Hemen ikinci kez buraya bir tane daha tomurcuk yapıyorum. Ve yeşil ilmeğimi beyazın içinden şöyle geçiriyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar yeşil ipimle öreceğim.
son kez sol taraftan da artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim var. Son kez artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Hanımlar, böylece şişimizde 28 ilmeğimiz oldu. Artık artırma işlemi bitti. 28 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Şimdi arka yüzdeyiz. İkinci papatyamızı da bitirmiş olduk. Arka yüzde hanımlar yine ikinci papatyamızı bitirdik. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Hepsini sıra sonuna kadar ters öreceğiz. Kafanız karışmasın diye bu bölümleri sizlere baştan sona anlatmak istedim, anlaşılır olsun diye. Bu şekilde devam ediyorum yine. Sadece arka yüzde tomurcuk ilmeklerimin yönü düzgün gelmediği için sadece onları düzelterek örüyorum. Diğerlerini normal ters olarak örüyorum. Bakın artırma yaptığım ilmeğimi de yine ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Evet hanımlar. İkinci papatya da bitti. Papatya aralarında 2 sıra örüyorduk hanımlar. Artık artırma işlemimiz de yok. Şimdi yapacağımız işlem şu. Ön yüzde ilmeklerimizin tamamını düz olarak örelim. Arka yüzde de yine aynı şekilde ters olarak örüp gelelim. 3. papatyalarımıza birlikte başlayalım. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi üçlü papatyalarımız yapacağız. 3. sıradaki papatyamız 3 adet. Hemen bunun kuruluşunu da sizlere anlatacağım. Öncelikle hanımlar, kenardan yine 5 adet ilmeğimi yeşil ipimle öreceğim. Artık dediğim gibi artırma işlemi yok. Bakın 5 ilmeğimi ördüm. Ardından bunun içinde şöyle bir tane daha beyaz ip kesip hazırlamıştım. Hemen öndeki 2 ilmeğimin aradan bu şekilde giriyorum. Şöyle. Tekrar tomurcuğumu yapıyorum hanımlar. Bu ilk papatyamız oluyor. Hemen yeşil ilmeğimi de beyazın içinden geçirdim. Yanına bir ilmek yeşil örüyorum. Ve hemen yanına bir ilmek daha tomurcuk yapıyorum hanımlar. Bu şekilde. İlk papatyamızı yaptık. Papatya aralarında 5'er tane ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi ikinci papatyamı yapacağım. Bunun için de şu altta bakın. İlk papatyamı yaptığım ipimi şöyle getiriyorum. Aynı iple devam edeceğim. Yine buraya ikinci papatyamı yapıyorum. Tekrar tomurcuğumu yapıyorum hanımlar. Yanına bir ilmek yeşil ördüm. Tekrar bir tane daha beyaz ipimle tomurcuğumu yapıyorum. İkinci papatyamın da tabanını kurdum hanımlar. Yine papatya arasında 5 adet ilmeğim var. 5 ilmek yeşil ile örüyorum. Bu şekilde. Ardından 3. papatyamı yapacağım. 3. papatyamı da bakın altta 2. papatyamın ipiyle devam edeceğim hanımlar. Yine tomurcuğumu yapıyorum. Yeşilimi beyazın içinden geçirdim. Yanına bir ilmek yeşil örüyorum. 2. kez tomurcuğumu yapıyorum. Bu şekilde. Böylece 3. papatyamı da tamamlamış oldum. Şimdi son 4 ilmeğim kaldı. Kalan 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar bakın papatyamızın ilk sırasını tamamladık. Arka yüzde ilmeklerimizi hanımlar ters öreceğiz. Ön yüzde tekrar papatyamız zaten 3 sıradaydı. Papatyamızın 2. sırasını yapacağız. Yeniden arka yüzde ilmekleri ters örüp papatyamızın 3. sırasını yapacağız. Arka yüzde ters ördükten sonra hanımlar bir diğer sıradaki bakın 1, 2, 3, 4. sıra papatyamıza geçeceğiz. 4. sıra papatyamıza geçmeden önce de bu 3. papatyamız bitince ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ana renk ipimizle öreceğiz hanımlar. Şimdi bu bölüme kadar 3. papatyamızı tamamlayalım. 3. papatyadan sonra da 2 sıra ilmeklerimizi örelim gelelim. Sizlere bir sonraki papatyanın kuruluşunu göstereceğim. Evet hanımlar, ben 3. papatyamı tamamladım. Ve papatyamdan sonra da ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi 2 sıra ördüm. Şimdi 4. papatyalarımızı yapacağız. Buradaki ikili papatya kuracağız aralara. Bu 4. papatyamı yapmak için de hanımlar öncelikle kenardan 9 adet ilmeğimi yeşil ipimle öreceğim. 9 ilmek yeşil. Bakın 4 oldu. 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmek yeşilden sonra hemen papatyamı kuracağım. Öndeki 2 ilmeğimin aradan girerek hemen bakın hanımlar bu 3. papatyamın ipiyle bakın bir alttaki bu ilk papatyamın ipiyle buraya yeniden papatyamı kuruyorum. Bu şekilde tomurcuğumu yaptım. Yanına bir ilmek yeşil örüyorum ve hemen yanındaki ilmeğe bir tane daha tomurcuk yapıyorum. Yeşil ilmeğimi beyazın içinden çıkarttım. Papatya arasında 5 ilmeğimiz vardı ilk sırada. 1, 2, 3, 4 ve 5.
Yeniden ikinci papatyamı yapacağım. Bu tam ortadaki papatyamın ipini alayım hanımlar. Şöyle buraya papatyamı kuruyorum. Bakın bu şekilde. Hemen yanına bir tane yeşil örüyorum ve yanına bir tane daha tomurcuğumu yapıyorum. Papatyamızın ilk sırasını bu şekilde yaptık hanımlar. Şimdi kalan 8 ilmeğimi de sıra sonuna kadar örüyorum. Bu ikili papatyamızın da yani 4. sıra papatyamız oluyor. Bu şekilde bakın. Şu 1. sıra 2, 3 bu da 4. 4. sıra papatyamızın da ek sırasını göstermek istedim, sayılarını kafanız karışmasın diye. Arka yüzde yine ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde papatyalarımızı sizlere tarif ettiğim gibi yapacaksınız. Bu şekilde hanımlar bu ikili papatya burayı yapıyoruz şu anda. Bu papatyamızı da bitirelim. Ardından yine ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örelim. Sonraki papatyalarımıza birlikte başlayalım hanımlar. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi papatyamı bitirdim. Ardından da ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi ördüm. Şimdi en son papatyamızı yapacağız. Yine üçlü papatya kuracağız. Bunun için de son sıra papatyamız bu. İlk 5 ilmeğimi yine yeşil ipimle örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu defa hanımlar maalesef ben burada bakın alttaki ipi devam ettiremeyeceğim. Hemen şuradaki beyaz ipimi biraz kısa tuttuğum için ip yeterli gelmedi. O yüzden bir tane daha beyaz ip kestim. Sorun değil zaten. Bu iplerimizin ucunda gizleyeceğiz hanımlar. Nasıl gizleneceğini de birazdan göstereceğim. Şimdi papatyamızı yapacağız. Öndeki 2 ilmeğimin aradan girerek yine bir ilmek çıkartıyorum. Tomurcuğumu yapıyoruz. Tomurcuğumuz bu şekilde yapıldı. Hemen yanına bir ilmek yeşil örüyorum. Yanına bir tane daha tomurcuk yapıyorum. Bu şekilde. İlk papatyamızı yaptık hanımlar. Yeşil ipimi alıyorum. Papatya aralarında 5 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi de alttan şu ipimi, beyaz ipimi alarak buraya da yine papatyamı yapıyorum. İkinci papatyam hanımlar bu da. Yanına bir ilmek ördüm yeşil ile. Tekrardan bir tane daha tomurcuğumu yapıyorum. İp boylarını biraz kısa tutmuşum. Diğerinde de uzun tutmuştum. Baya bir ipleri kesip atmıştım. Şimdi yeniden ikinci papatyamı yaptım. 5 ilmek örüyorum. 1 kaç oldu? 1, 2, 3 oldu. 4, 5. Tekrardan sonuncu papatyamı yapacağım. Bunun için de alttan şu ipimi alıyorum. Papatyamın ilk sırasını burada kuruyorum. Bir tane tomurcuk yaptım. Bir ilmek yeşil örüyorum ve hemen yanına bir tane daha papatyamı yapıyorum. Papatyam için tomurcuğumu yapıyorum. Şöyle bu ördüğüm beyaz ilmeğimin içinden de yeşilimi şöyle çıkartıyorum. Ardından tekrar yeşil ipimi aldım. Kalan 4 ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. Sonuncu papatyamızın da ilk sırasını kurduk. Hanımlar bu ipuçlarını da şöyle gizleyeceğiz. Hemen şuralardan bir tığımı bulayım. Bakın. Hem daha sağlam oluyor bu şekilde yapınca. Şu arka ilmek aralarından, iplerin aralarından geçirerek bakın buraya bir zincir yöntemi çekerek şöyle ipimizi sıkılıyoruz. Bu şekilde hanımlar. Zincir yöntemiyle ipimi iyice sıkılıyorum bu şekilde. Ardından ipimin ucunu da bu arka ilmek aralarından geçirerek bu şekilde gizliyoruz. Bu iplerin uçlarını hanımlar birazdan keseceğimiz ipler var. O iplerin uçlarını tamamen bu şekilde gizleyelim hanımlar. Patiğimizin arkası böylece derli toplu görünecektir. İp gizleme işlemi de bu şekilde olacak. Şimdi hanımlar bu üçlü papatyamızı da bunu tamamlayalım gelelim. Yine papatyamızdan sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi örelim. Ardından bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar. Bu üçlü papatyamı da tamamladım. Geldim papatyamdan sonra da ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi ördüm. Bu aşamada bu iplerimin tamamını da kestim hanımlar. Arkaya bir güzel sağlamlaştırdım, gizledim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Şişimizde 28 ilmeğimiz vardı. 28 ilmeği ortadan ikiye ayırdığımız anda şişlerimize 14'er tane ilmeğimiz düşüyor. Öncelikle biz sağ kenarı yapacağız. Sonra da sol kenarı yapacağız hanımlar. İlk 14 ilmeğimi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmeğimi örerken
Şu öndeki 2 ilmeği alıyorum hanımlar. Bu 2 ilmeği bakın birbiriyle yer değiştirerek örüyorum. Böyle. Yani tam bu bilek ayrımında ilmekleri yer değiştiriyoruz bu şekilde. 5 şiş patiklerimde kullandığım yöntemi bu 2 şiş patiğimde de uyguladım. Sebep şu, bilek ayrımımız daha sıkı ve sağlam oluyor. Hanımlar öncelikle biz bu sağ kenarımızı yapacağız. Bu sol kenarımızda da sayalım. Bakın 4, 8, 12, 14 ilmek kalmış. Sonra bu sol kenarı yapacağız. Yedek şişiniz varsa bu sol taraftaki ilmekler şişinizde bekleyebilir. Yedek şişiniz yoksa da bir tığ yardımı ile ilmeklerin içinden ip geçirerek ilmeklerinizin kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu sağ kenarı yapacağız. Geri dönüyorum hanımlar. Patiğimizin bu kenarlarında buralara ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben her iki tarafta da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Diğer taraftaki ilmekler bekleyecek. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte bu bilek bölümüne 7 ilmek düz öreceğim haroşa olması için. Bakın 3 ilmek oldu. 4, 5, 6 ve 7. Bu şekilde bakın bir diş haroşa düştü. Kenardaki 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Sadece bilek bölümündeki 7 ilmeğimiz haroşa olacak. Kenardaki 7 ilmeğimizi de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Bakın tekrar ön yüzdeyim. Burada bir diş haroşamız oluştu. Bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Yine kenardaki 7 ilmeğimi ön yüzde düz örüyorum. 7 haroşamı da yine düz olarak örüyorum hanımlar. Sağdaki 14 ilmek üzerinden kenarımızı örüyoruz. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam bilek bölümünde 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. Ve kenarda kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi baktığımız anda hanımlar burada 2 diş haroşamız oluştu bile. Bu şekilde. Hanımlar ben bu patiğimin bu kenarına 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre 15 diş haroşa tam geldi. Sizler bu aşamada ayağınıza ölçerek yapın hanımlar. Şöyle ki bakın patiğinizi şöyle ayak burundan itibaren şu şekilde tutacaksınız. Arka bölümünü şöyle düzgün bir şekilde tutmanız gerekiyor. Arka bölümünü topuğunuzun kenarına kadar örmeniz gerekiyor. Bu bölüme kadar. Hani bu şekilde ölçü alarak yaparsanız, ayağınıza ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Sonrasında benim sizin verdiğiniz ölçülere göre benim patiğim büyük oldu, küçük oldu. Asla böyle bir yorumu kabul etmiyorum. Çünkü uyarıyorum hanımlar, dilimde tüy bitti. Lütfen ayağınıza ölçün. Şimdi hep birlikte patiğimizin sağ kenarını kendi ölçülerimize göre örelim gelelim. Sonra da birlikte sol kenara başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarını tamamladım. 15 diş haroşamı ördüm. İpimi de, yeşil ipimi de haroşalı tarafta değil de sağ tarafta bıraktım. Şimdi bir tığ yardımı ile ilmeklerimin içinden ip geçireceğim. Dilerseniz hanımlar yedek şişiniz varsa şişlerde bekleyebilir. Benim yedek şişim olmasına rağmen şişlerimi alacağım buradan. Tabanını örerken patiğimizin bu şişler elime takılmasın, rahatsız etmesin diye bu şekilde ilmeklerimin içinden ip geçireceğim. Bakın ilmeklerimin içinden tığ geçirdim. Tığ yardımı ile şöyle sarı ipimden artan minik parça vardı. Bunu da burada değerlendirelim. Şöyle sarı ipimi ilmeklerimin içinden geçiriyorum. Maksat burada hanımlar ilmekler kaçmasın. Bu ilmeklerimizi patiğimizin topuk bölümünü yaparken yine kullanacağız. Hemen yeşil ipimin ucunu da şöyle kenarda birazcık bırakıyorum. Bir miktar şöyle bırakıp yeşil ipimin ucunu kesiyorum. Şimdi sol kenarımıza başlayacağız hanımlar. Buradaki 14 ilmek üzerinden sol kenarımızı yapacağız. Tam bu bilek bölümünde bu ilk 7 ilmeğimiz haroşa olacak. Kenardaki 7 ilmeğimizi de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Tam bu bilek bölümünden örmeye başlıyorum. İlk 7 ilmeğimi yine haroşa. Şöyle ilk 2 ilmeğimi hemen ördükten sonra ipimin ucunu kendisine bağlayacağım. Patimi sonradan böyle sökülmesin diye. 7 ilmek haroşamı yine düz olarak örüyorum. Şu 3. ilmeğim, haroşa ilmeğim. İpimin ucunda şöyle gizleyerek götürüyorum. İpimin üzerinden atlatarak. Bakın 5 ilmek oldu. 6 ve 7. Buradaki 7 ilmeğimiz haroşaydı, düz ördüm. Kenardaki 7 ilmeğimi de ön yüzde olduğum için düz örüyorum. Hanımlar sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapacağız. Sadece bilek bölümündeki haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Şimdi arka yüzdeyim. Bu kenardaki 7 ilmeğimi arka yüzde ters olarak öreceğim.
Bakın 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7. Son 7 ilmeğim de haroşa olduğu için bunları da düz örüyorum. Patiğimizin sol kenarında yapacağımız işlem de böyle hanımlar. Şöyle döndüğümüz anda burada da bir diş haroşamız oluştu. Sağ kenarına ne kadar haroşa yaptıysak sol kenarında da o kadar sıra haroşa yapmamız gerekiyor. Ben 15 yapmıştım. Buraya da 15 yapacağım. Kenarların eşit olması açısından hanımlar, sağ kenara kaç sıra haroşa yaptıysanız sol kenara da aynı sayıda yapın gelin. Sonra birlikte patiğimizin tabanına başlayalım. Evet hanımlar, sol kenarımı da tamamladım. Geldim 15 diş haroşamı yaptım buraya. Bu defa ipimi yine haroşalı tarafta değil de bu defa sol tarafta bıraktım. Şimdi buradaki ilmeklerimin içinden de ilmeklerimin kaçmasın diye tığ yardımıyla ip geçireceğim. Bu şekilde yine farklı renkli şöyle bir minik bir ipim vardı. Bu ipimi ilmeklerimin arasından geçireceğim. Bu şekilde hanımlar. İpimin ucuna yine bağlıyorum. Amaç patiğimiz sökülmesin, ilmeklerimiz çıkmasın diye. Sebep bu. Hemen şu yeşil ipimin ucunda da minik bir miktar bırakıp şöyle kesiyorum. Patiğimizin üst bölümünü hanımlar böylece tamamladık. Şimdi burundan başlayarak patiğimizin tabanını öreceğiz. Patiğimize başlarken böyle burun kısmında minik ipimiz kalmıştı. Bu defa bu ipimi, yeşil ipimi bu ipe bağlıyorum. Burun kısmından hanımlar ilmekler çıkartarak başlayacağız. Patiğimize 10 ilmek olarak başlamıştık. 10 ilmek başladığım yerden 10 ilmek çıkaracağım hanımlar ön yüzde. Hemen kenarlarımız biraz başlangıç yerleri sık olduğu için kenarlardaki ilmeklerimi, ilk ilmeklerimi şöyle tığım ile alacağım hanımlar. Çünkü başlangıç yerleri, kenarlarımız biraz sıkı. Bu şekilde ilmeklerimi çıkartıp şişime bu şekilde takıyorum. Bakın 2 ilmeğim oldu. Hemen devam ediyorum. Şu 3 ilmeğim oldu. Başlangıç yerinde ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. 4 ilmek oldu. 5. Şu 6. ilmeğim. 7. Şu 8. ilmeğim. Şu 9. Şu da en son kenar ilmek yerine giriyorum. 10. ilmeğimi de buradan çıkartıyorum. Bu şekilde hanımlar 10 ilmek çıkarttık. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Patiğimizin bu bölümünde de yine ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar ilmek sayılarımız artacak ve patiğimizin tabanına da üst bölümüne eklenecek. Bunu da şöyle yapacağız. Bakın burada kenar ilmek yerlerimiz var. Bakın buralarda. Buradaki kenar ilmek yerim şurada. Bakın kendini gösteriyor. İlmeğin 2 kanadına birden giriyorum. Buradan 1 adet ilmek çıkarttım. Şimdi 10 ilmeğim vardı. 1 ilmek de buradan çıkarttım. 11 ilmek oldu. Bu kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartarak devam edeceğiz hanımlar. İlk ilmeğimizi ön yüzde bu sağ taraftan. İkinci ilmeğimizi de yine ön yüzde sol taraftan çıkartacağız. Şimdi sağ taraftan ilk ilmeğimi çıkarttım. 10 adet ilmeğimi örüyorum. 1 ilmek de bu kenarımızda vardı. 11 ilmeğimiz oldu hanımlar burada. Bakın yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Burada da yine sıradaki kenar ilmek yerimiz, bakın kenar ilmek yerlerimiz belli zaten yerleri. Hemen şuraya giriyorum ilmeğin 2 kanadına birden. Buradan şöyle 1 adet ilmek çıkartıyorum. 12 ilmeğimiz oldu hanımlar patiğimizin burnunda. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimizi arka yüzde tamamen ters olarak örüyoruz. İlmek çıkartma işlemini ön yüzde yapıyoruz. Önce sağ kenardan, sonra da sol kenardan ilmek çıkartıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Bakın sıradaki kenar ilmeklerim yerleri belli zaten burası. İlmeğin 2 kanadına birden girerek 1 adet ilmek çıkarttım. Şimdi 12 ilmeğim vardı. 12 ilmeğimi öreceğim. Sağ taraftan bir tane de ilmek çıkarttık. 13 ilmeğimiz oldu. Sonuncu ilmeğimi de yine örüyorum. Şimdi de sol kenardan ilmek çıkartacağım. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğin 2 kanadına birden 1 adet ilmek çıkartıyorum. 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Patiğimizin burun kısmı bu şekilde devam ediyor hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim yine. Sıradaki kenar ilmek yerimiz bakın yeri belli. Hemen buraya girdim. İlmeğin 2 kanadına birden
buradan bir adet ilmek çıkartıyorum. Şişimizde böylece 15 ilmeğimiz oldu. Şimdi şişimdeki diğer ilmeklerimi ön yüzde düz olarak öreceğim. Sonra da sol kenardan ilmeğimi çıkartacağım. Bu şekilde devam ediyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm ve sol tarafta sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Böylece 16 adet ilmeğimiz oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu: arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz hanımlar. Ön yüzde önce sağ sonra soldan ilmek çıkartmaya devam edeceğiz. Biz bu artırma işlemini şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar devam edeceğiz. Çünkü patiğimizin üst bölümünü de 28 ilmek olarak yapmıştık. Şimdi 28 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin burun bölümünü yapalım gelelim. Ardından da patiğimizin tabanının 28 ilmek üzerinden nasıl devam ettirileceğini sizlere göstereceğim. Evet hanımlar, 28 ilmek olana kadar bu şekilde patiğimin burun kısmını ördüm ve geldim. Şöyle baktığımız anda 5 şiş patik burnundan hiçbir farkı yok. 27. ilmeğimi sağ kenardan, 28. ve sonuncu ilmeğimi de sol kenardan çıkarttım. Şimdi geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Hanımlar, artık 28 ilmek üzerinden tabanımızı öreceğiz. Yine ilk ilmeğimi arka yüzde örmeden alıyorum. İlmeklerimi ters olarak öreceğim hanımlar. Şişimde son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi bu şekilde arka yüzde ters olarak öreceğim. Taban kısmı tek renk ile yapılıyor hanımlar. Dediğim gibi ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Devam ediyorum örmeye. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten kestim. Şimdi şişimde 27 ilmeğim kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Yine sıradaki kenar ilmeklerimi hanımlar, bakın yeri burası. Giriyorum. Buradan bir adet ilmek çıkartıyorum. Böylece yeniden 28 ilmeğimiz oldu. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar hanımlar ilmeklerimi düz öreceğim. Arka yüzde son 2 ilmek kalana kadar örmüştük ve son 2 ilmeğimizi arka yüzde olduğumuz için tersten kesim yapmıştık. Şimdi ön yüzdeyim. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim ve ilmeklerimi ön yüzde olduğum için düz olarak keseceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte ön yüzde olduğum için düzden keserek örüyorum. Tekrar şişimde 27 ilmeğim kaldı. Ve yine burada da sıradaki kenar ilmek yerine girerek bu şekilde ilmek çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oluyor. Yeniden geri döndüm. Arka yüzdeyiz. Aynı şeye devam edeceğiz. Bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar bu işleme devam edeceğim hanımlar. İlmeklerimi ters öreceğim. Sonra da son 2 ilmeğimi tersten kesim yapacağım ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartacağım. Patik tabanı 28 ilmek olarak bu şekilde devam edecek. Böyle bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini tersten keserek örüyorum. Geri döndüm. Şimdi ön yüzdeyim ve sıradaki kenar ilmeklerimiz hanımlar, bakın burası. Buraya girip ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi de ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim. Son 2 ilmeğimi düzden kesim yapacağım ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım. Ön yüzde buralar düz ilmek olduğu için hızlıca örüyorum hanımlar bu düz yerleri. Önemli olan kenarlardaki birleştirme yerlerimiz. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim bakın burası. Buraya girip ilmeğimi çıkartıyorum. Hanımlar, patiğimizin arkası bu şekilde yapılıyor. Eğer ki ön yüzdeysek son 2 ilmeği düzden kesim yapıyoruz. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Arka yüzdeysek de son 2 ilmeği tersten kesim yapıyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Hanımlar, biz bu işleme patiğimizin tabanına, yani son kenar ilmek yerlerimize kadar, bakın buraya kadar ve iplerimizi kestiğimiz yerler, bakın buraya kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını 28 ilmek üzerinden son kenar ilmek yerlerimize kadar örelim gelelim. Sonra birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Son kenar ilmek yerlerine kadar yaptım. İlk ilmeğimi sağ kenardan, ikinci ve sonuncu ilmeğimi de sol kenardan çıkarttım. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Şimdi buradaki ilmeklerimizi kullanacağız hanımlar. Öncelikle bu sarı ipime takmış olduğum 14 ilmeğimi şişime aktaracağım. Sarı ipimi çekip ilmeklerimi öyle de takabilirdim. Fakat bu aşamada ilmeklerim kaçmasın diye garantiye almak istedim. İpim içindeyken ilmeklerimi sırasıyla kaçırmadan takıyorum. Sonra ipimi şöyle çekiyorum.
Sonrasında burada ipimizin ucu vardı. Bunu yine ana ipime şöyle bağlayacağım. Sökülmesin patiğimiz diye. Şimdi hanımlar buradaki 14 ilmeğimi de öreceğim. Bu bölümde bütün ilmeklerimiz tek şişte toplanacak. Şimdi şu ipimin ucunu gizleyerek götürüyorum. Şu an ön yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Kenardaki 7 haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Sıra sonuna geldim. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine 7 ilmek haroşam olduğu için bu kenardaki ilk 7 ilmeğimi düz öreceğim. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde ters olarak öreceğim. Bakın 7 haroşamı ördüm. Arka yüzde olduğum için devamında gelen ilmeklerimi sırasıyla ters olarak öreceğim. Hanımlar bu bölümde sıra sonuna gelince diğer taraftaki bu mavi ipimize takılı 14 ilmeğimizi de yine şişimize aktaracağız. O ilmeklerimizi de öreceğiz. İlmeklerimizin hepsi böylece tek şişte toplanacak. 28 ilmek patiğimizin tabanında vardı. 14'er ilmek de sağ ve sol kenarda vardı. Hepsi toplam 56 ilmek olacak. Bu şekilde devam ediyorum yine ilmeklerimi örmeye. Sonuncu ilmeğime kadar öreceğim hanımlar. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi mavi ipimize takılı ilmeklerimiz var. Şimdi de bu ilmeklerimi şişime takacağım. Sırasıyla yine diğer tarafta olduğu gibi burada da ilmeklerimi şişime takıyorum. Tek tek takıyorum hanımlar. 14 ilmeğimizin tamamını bakın dikkatli bir şekilde şişime taktım. Bu ipimi de çekiyorum. Hemen burada da ipimizin ucu vardı. Bu ana ipimi yine bu uca bağlayacağım. Düğüm arka yüzde kalsın diye böyle ters taraftan şöyle buraya 2 tane düğüm atıyorum. Sonrasında bu şişimdeki 14 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Son 7 ilmeğime kadar ters öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için buradaki 7 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ve böylece ilmeklerin hepsi tek şişte toplandı. 56 adet ilmeğim var şimdi. Hanımlar bu aşamada topuğumuzu yapacağız. Topuk kesimi de bize kolaylık sağlasın diye bu sol tarafa, ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. Sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Hemen yeri belli olsun diye hanımlar 24 ilmek ayırdığım yere şöyle bir tane ip takı vereyim. Ayırdığımız yer belli olsun diye. Ben de aparatlar falan oluyor ama ben de aparat olmadığı için böyle iple belli ettim yerini. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Öncelikle 7 ilmek haroşamı düz olarak örüyorum. Şu 7. ilmeğim. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. İlk topuk kesimimizi burada yaptık. Zaten hanımlar bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da yine 24. ilmeğimizi örerken kesimimizi yaptık. Topuğumuz için ortada kalan ilmeklerimizi sayalım. 3, 6, 7. 7 ilmeğimiz kaldı. Buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer eksilecek, kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. İlk kesim yaptığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde gördüğünüz gibi buralardaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ve son 7 ilmeğim kaldı. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa olduğu için düz olarak örüyorum hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyiz ve bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmeğimi örerken kesimimi yapacağım. 7 haroşamı ördüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
24. ilmeğime geldim. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Topuğumuz için hanımlar bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmeğimiz kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu: kesimimizi yaptık. Yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği örüp 24.'yü örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine bakın şu işaretli yere kadar, yani bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim gelelim. Ardında buluşalım hanımlar. Patiğimizle finali birlikte yapalım. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu bu şekilde kestim geldim işaretli yere kadar. Şimdi ipimi artık kaldırıyorum buradan. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabiliyorum hanımlar. Tığımı elime aldım. Elinize uygun herhangi bir tığla kesim yapabilirsiniz. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de yine bir ilmek aldım. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde yapıyoruz hanımlar. 5 şiş patiklerimde kullandığım topuk yöntemini bu 2 şiş patiğimde de yine uyguladım. Tek taraflı bir kesim oluyor. Her iki patiğin de kesim yönü aynı tarafta oluyor hanımlar. Zaten izi bile belli olmadığı için yönü de çok fark etmiyor diye düşünüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi sırasıyla karşılıklı olarak alıp kesimimizi yapacağız. İlmek sayıları her iki şişimizde de eşit olduğu için ilmeklerimiz de aynı anda bitecek hanımlar. Ben bu şekilde topuk seviyorum, böyle yapıyorum ama sizlerin bildiğiniz farklı topuk yöntemleri varsa onları da kullanabilirsiniz. Ben bunu sevdiğim için bunu yapıyorum. Kendi sevdiğim, beğendiğim modelleri burada göstermeye, yapmaya çalışıyorum. Kendi beğenmediğim modelleri de, örgü tekniklerinde sizlere göstermiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi sırasıyla kesiyoruz. Yine karşılıklı olarak şişlerden ilmeklerimizi aldık. İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Son 3'er tane ilmeğim kaldı şişlerimde. Yine burada da ilmeklerimi aynı şekilde kesiyorum. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de sırasıyla alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Şişler de boşa çıktı. İkisini birlikte topluyorum. Buraya şöyle hanımlar bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen topuğumuza bakmadan önce bu ipimizi de bu arkaya ilmek aralarından geçirerek şöyle sıkıştırarak gizleyelim hanımlar. Bu ip gizleme işine önem verelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Bu şekilde evet, patiğimizi bitirdik. Hemen bakalım topuğumuza. Bakın hanımlar, 5 şiş patik topuğundan hiçbir farkı yok. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Şimdi bir de manken ayağıma giydireceğim. Bir de patiğimizi ayağımıza bakalım görüntüsüne. Hemen güzelce giydireceğim. 5 şiş patik bilmeyen hanımlar için de iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Çünkü tamamen 5 şiş patik görüntüsünde oldu. İşte patiğimiz bu şekilde hanımlar. Hemen esneklik payını da göstermek istiyorum. Ayağı rahat oluyor şöyle. Patiğimizin tabanı, kenarları, topuğumuz bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.